Sizi bekliyorum arkadaşlar. Canlı yayın başladı. Haftanın 7 günü, her gün saat 18'de magazin yayını var Bilal Özcan TV'de ve sizleri yayına davet ediyorum. Afra Saraçoğlu havalimanında gerçekten göründü mü ve Kurban Bayramı tatiline Poyraz Yosmaoğlu ile birlikte Afra Saraçoğlu çıktı mı, gitti mi? Tartışılıyor sosyal medyada ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir fanları çok kızgınlar. İspat yok, delil yok. Neden bu söylentiyi ortaya atıyorsunuz? Neden insanların kafasını karıştırıyorsunuz diye çok sinirli insanlar. Lidya hoş geldin Lidya. Welcome Lidya. Fora Motina burada selam verdi. Dilek Şahin, Sıla Deveci ve diğer dostlar, insanlar merak içinde bir açıklama bekliyorlar. Afra Saraçoğlu'ndan ya da menajerinden ama açıklama yapan yok arkadaşlar. Bizler de araştırmalarımız sonucunda bir kanaate vardık. Biraz sonra söyleyeceğim. Afra Saraçoğlu'nun havalimanında olup olmadığı en pratik şekilde nasıl anlaşılır biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Meksika'dan selamlar diyor Lorena. Lorena, hola, hola Lorena, desde Meksika. Lorena Meksika'dan hepinize selam veriyor. Sema Dumantepe, Sıla Deveci, başıma ağrı giriyor diyor aklıma geldikçe diyor Sıla. Tunzale burada, Dilek Şahin, hızlı geçiyor isimlerin hepsini okuyamıyorum. Filiz Zengin burada. Sonay bana bir hikaye gönderdi. İnsanları peki Yasemin Zerey burada, Hüseyin burada, Tunzale iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Selam verenler, selam veren dostlar. Aleyküm selam ve beğen yaparsanız her şey çok daha güzel olur. Algoritma biraz daha bize yakın olur arkadaşlar ve abone olarak izlerseniz de ben mutlu olurum. Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Şili'den selamlar. Andrea, hola Andrea. Desde Şili, hola Andrea. Welcome Andrea. Hüseyin iyi yayınlar diliyor. Nuray, Afra'da hiçbir şey, Afra hiçbir şey paylaşmadı. Afra Saraçoğlu'nun paylaşması ve bu arada Onur Akay, Afra Saraçoğlu'nun Akçay'da olduğunu iddia ediyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hemen girer girmez beğenisini yapıyorum diyor ve sizlerin de dostlarım Sema gibi girer girmez ya da geç kaldıysanız şimdi beğeni yapmanızı rica ediyorum ki e, biraz daha yükselelim algoritmanın gözünde. Ve bu arada dün çektiğimiz videoya hala yorumlar geliyor sizlerden. Çok teşekkür ederim. Şimdi yine bir arkadaşımız dünkü videoya yorum yazdı. Dün İpek'le beraber, İpek Canbulat'la konuştuk. Magazin gündemini değerlendirdik ve Afra Saraçoğlu ile ilgili gelişmeyi de konuştuk. Ee, Sizlerden ricam ilginç bulduğunuz videolarımı arkadaşlarınıza yönlendirin. Yönlendirin ki bir beğen yapmış kadar bize katkıda bulunursunuz. Videolarımızı yönlendirirseniz yeni aboneler kazandırırsınız ve bizim daha da yükselmemize yardımcı olursunuz arkadaşlar. Bu arada sorularınızı da bekliyorum. Eee Süper Chat'le sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Hemen cevaplandırırız. Süreyya Diker özel abonem geldi mi? Süreyya Hanım burada mı? Bakıyorum Süreyya Hanım. Peki. Nelly de Manzano burada mı? Nelly de Manzano Arjantin'den. Delfina Di Masio Şili'den burada mı? Şili'den Delfina Di Masio burada mı? Özel abonem
biraz sonra katılırlar ya da bizi daha sonra izlediklerini biliyoruz arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Magazin gündemiyle ilgili konuşacağız elbette. Sorularınızı da cevaplandıracağım arkadaşlar. Hepsini konuşacağız. Bekliyorum. Bekliyorum. Bir saniye dostlarım. Bir gelişmeyle ilgili pardon arkadaşlar. Pardon. Bu arada mesajlarınızı da Ceylan der kalp yapar mısınız diyor. Ceylan öpücük yollayayım. Öpücük yollayayım Ceylan. Eee, çocuğunun ismi mi Ceylan? Ceylan'a öpücük yollamış olalım arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bilal Bey, sanatçıların bu kadar bazen bazı konularda böyle geçiştiriyorlar. Bu sizce doğru mu? Sanatçıların bu kadar konuşacağız. Hepsini konuşacağız dostlar. Konuşacağız dostlar. Şimdi Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Madrid'de diye sosyal medyaya atılan fotoğraflara bakıyorum da arkadaşlar. Siz orada Afra Saraçoğlu'nu görebiliyor musunuz? Şimdi bir mesaj geldi sizlerden. Onun üzerine sosyal medyada Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Madrid'de diye söylenen mesajlara, fotoğraflara bir saniye bilgisayarda tekrardan açacağım. Ee, Afra Saraçoğlu olduğunu nasıl anladınız? Uzaktan çekilmiş fotoğraflar. Yazan arkadaş bir daha söylerse ben anlayamadım arkadaşlar. Sosyal medyada o kadar çok gerçek olmayan fotoğraf, yapay zekâyla çekilen fotoğraf, yapay zekâyla yapılan fotoğraf, değiştirilen imaj o kadar çok yaygın ki, o kadar çok yayınlanıyor ki, bu fotoğraflarda da uzaktan çekilmiş bu fotoğraflarda da Afra Saraçoğlu olduğunu nasıl ispat ediyorsunuz arkadaşlar? Moderatör arkadaşlarım burada mı? Siyasi paylaşımlar yapan arkadaşları lütfen uyarın. Merhaba Süreyya Hanım, merhaba özel abonem Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yani Afra Saraçoğlu'nun eğer böyle bir şeyi varsa bu bugüne kadar mutlaka eee, mutlaka pardon, bir saniye arkadaşlar. Şuna bir hemen cevap yazmam gerekiyor. Çok kısa, geri geliyorum. Çok kısa. Evet. Söz konusu fotoğrafın Afra Saraçoğlu'na ait olduğunu eee, baktığım zaman anlamam mümkün değil. Sizlerin de bunu anlamanız mümkün değil. Uzaktan çekilmiş herhangi bir kadın olabilir Afra Saraçoğlu'na benzeyen. Onun olduğunu söylemek için önden, yakından onu gösteren ya da yandan onu gösteren bir fotoğraf olması lazım arkadaşlar. Lütfen dolduruşlara gelmeyin. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Afra Saraçoğlu havalimanında mıydı, değil miydi? Ece Erken onu gördüğünü söyledi ama bir fotoğraf çekmedi. Bir fotoğraf çekmedi. Ben de dün dedim ki Ece, yıllardır televizyonculuk yapıyorsun. Yıllardır. Hepinizden çok daha eski, tahmin ettiğinizden çok daha eski televizyonlarda Ece. 15-16 yaşında başladı televizyonculuğa. Cem Uzan'ın Star Televizyonu'nda başladı. Ece Erken televizyonculuğa. Kral TV'de başladı. Kral TV'de VJ'di Ece. O kadar tecrübeli bir televizyoncu, o kadar tecrübeli bir medya çalışanı, böyle önemli bir konuda fotoğraf çekmemezlik yapması beni çok şaşırttı. Ben dün burada biraz
Abartarak dedim ki, "Ya, çocuğun Eymen yanında ve elinde iPad vardı." Kendi söyledi. Ece söyledi, "Eymen iPad'le oynuyor." diye. Eymen'e söyleseydin, "Git şu ablanın fotoğrafını çek iPad'le." diye Eymen seve seve gider çekerdi. Yani bunu nasıl yapmadı? Yapsaydı böyle bir şey ve gerçek olduğu ispaklansaydı bütün bu tartışmalar, olmazdı ama şimdi insanların kafası karışık. Madrid'den geldiği söylenen fotoğrafta çok uzaktan çekilmiş fotoğraflar. Tam ne olduğu anlaşılmıyor arkadaşlar. O konuda sizlerin de fikrini merak ediyorum. O konuda sizlerin de fikrini merak ediyorum arkadaşlar. Yazarsanız düşüncelerinizi memnun olurum. Afra Saraçoğlu'nun havalimanında olup olmadığını anlamanın en kolay yönü, en kolay yolu, en kolay metodu Afra Saraçoğlu havalimanında mı değil miydi? Büyük haber ajansları, büyük televizyon kuruluşları, ulusal televizyon kuruluşları, büyük gazeteler, havalimanı kameralarından talep ettikleri zaman görüntüleri alma ihtimali var arkadaşlar. Görüntüleri alma ihtimalleri var. Bunu dilerlerse yapabilirler. Afra Saraçoğlu'nu Ece Erken'in gördüğünü söylediği saatte oradaki kamera görüntüleri, işte dış hatlar girişi, dış hatlar civarındaki kamera görüntüleri taranır. Orada Afra Saraçoğlu var mı yok mu ortaya çıkar. Bu kadar basit. Varsa da o görüntüler yayınlanır televizyonda, medyada. Bu tartışmada biter ama yoksa da o görüntüler hiçbir zaman yayınlanmaz arkadaşlar. Dilerlerse gazeteler, televizyonlar, büyük gazeteler, büyük televizyonlar hangi görüntüleri, ne görüntülerini, milletin özel hayat görüntülerini bulup yayınlayabiliyorlar biliyorsunuz. İsterlerse bunu istedikleri konuda bunu yapabiliyorlar. Böyle milyonların merak ettiği bir konuda da tekrar söylüyorum havalimanındaki kamera görüntülerini alıp büyük gazeteler, televizyonlar dilerlerse bunu bugüne kadar da yapmaları lazımdı. Dünden beri de bunu yapmaları lazımdı. Acaba teşebbüs ettiler de böyle görüntüler bulunamadı mı? Merak ediyorum. Ben neden ısrarla böyle bir ihtimal yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ispata mecburuz böyle bir konuda. Eee, ısrarcı olmak için böyle bir, Kurban Bayramı tatiline gitti Afra Saraçoğlu, yeni bir erkek arkadaşıyla diyebilmek için bunu ispat etmek lazım. Ben bunu size böyle söylesem, gitti, oraya gitti, Madrid'e gitti, bana yalancı demez misiniz? Hani görüntün, hani ispatın? Sormaz mısınız? İspat olmadığı için de böyle bir şeyin, olmadığını söylüyoruz arkadaşlar. Peki, Afra Söyler ilişkisini saklamaz diyor Raif Gürdal. Afra'nın söyleyeceği 2 kelime var. 2 kelime var. Ya yalan arkadaşlar diyecek ya da, benim yeni bir arkadaşım var diyecek. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan, birisini söylemesi yeterli Afra Saraçoğlu'nun kendisini ifade etmesi için. Bu arada beğen sayısını artırırsak çok mutlu olurum ve abone olarak izlerseniz de, yine emeklerimizin karşılığında bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Moderatör arkadaşlardan, kimse yok mu şu anda? Angelika, hola Angelika. Teşekkürler, thank you very much. Merci bien, c'est gentil. Peki, geldim diyor, hoş geldin. Servin işi sağla. Servin işi sağla son günlerde, en çalışkan moderatörüm, en çok yayınlara katılan. Teşekkür ederim. Bilal Bey, Afra hiçbir zaman özel sorulara cevap vermiyor ki. Bu konuyu da konuşsun. Şimdi geldi Afra'nın fotoğrafları abi diyor. Afra'nın fotoğrafları dediğiniz fotoğrafları gördüm arkadaşlar sosyal medyada. Madrid'de çekildiği iddia edilen fotoğrafları. Ancak uzaktan çekilmiş fotoğraflardaki kişilerin kim olduğu net değil. Arkadan çekilen bir fotoğraf şu anda önümde.
Diğeri daha da, gizemli. Diğer fotoğraf bakıyorum 3 tane fotoğraf kolaj yapılmış. Aynı konudan bahsediyor. 4 tane fotoğraf kolaj yapılmış. Yaklaştırarak baktığım zaman da arkadan çekilmiş fotoğraflar ve, herhangi bir genç kadın olabilir. Afra olarak okumak isteyen Afra olduğunu da söyleyebilir. Çeken kişi arkadan çekebildik diyor. Peki arkadaşlar, bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Eee, Sibel Can'ın fotoğraflarını gördünüz mü? Çekilen fotoğraflarını gördünüz mü? Üstünde Gucci'nin çiçekli bir elbisesi var. Dünyanın en önemli moda firmalarından, en önemli markalarından Gucci'nin çiçekli bir e, elbisesini giymiş. Güney Fransa'da Sibel Can'ın evi var. Arabayla 1 saat mesafede Monte Carlo'da Sibel Can'ın yaklaşık 30 yıldır sahip olduğu bir apartman dairesi var arkadaşlar. Eee, Zaman zaman kışında, yazında Monte Carlo'ya gidiyor. Monaco ülkesi biliyorsunuz orası. Gidiyor ve orada tatil yapıyor. Kısa süreli tatiller yapıyor. Festival zamanı da yine oradaki evine gidip oradan 1 saat mesafedeki Cannes'a geçip fotoğraflar çektirmiş. Cannes Film Festivali'ne bir işbirliğiyle filan mı katıldı? Yani bir ürün tanıtımı için filan mı katıldı diye, araştırdım, soruşturdum. Öyle bir şey yok. Üzerindeki elbise ona çok yakışan bir elbise ve hem Cannes Oteli'nde, Cannes'daki Carlton Oteli'nde ikonik noktalarındandır, eee, Carlton Oteli ve Cap Eden Rock Oteli, Cannes'a çok yakın bir yerde Capedin Rock Oteli de en güzel eee, otellerden ikisi. Tabii ki çok güzel mekanlar var Kanda ve çevresinde. Sibel Can da oraları yıllardır oraya gidip gelen bir ünlü bir vatandaş, bir insan olarak çok iyi biliyor ve o cennet köşelerde fotoğraflar çektirmiş ve Sibel Can çok zayıflamış arkadaşlar. Çok zayıflamış. Ben diyeyim 10 kilo, siz deyin 15 kilo. Araştırdım Sibel Can nasıl zayıflıyor, nasıl kilo veriyor arkadaşlar. Size şimdi okumak istiyorum. Özellikle hanımlar can kulağıyla dinleyin lütfen. Yaz gelirken, yaz gelirken insanların daha fit gözükme arzusu, isteği elbette hepimiz için geçerli. Herkes için, kadın olsun, erkek olsun, insanlar, çok daha iyi gözükmek, sağlık açısından da çok önemli ve kilo vermek isteyenler Sibel Can'ın metotlarını bir dinlemek isterlerse okuyacağım şimdi arkadaşlar. Sibel Can yıllardır müzikteki başarılarının yanı sıra aldığı ve verdiği kilolarla konuşuluyor ve farklı diyet programları uyguladı bugüne kadar hep. Bu konuda zayıflayan ünlüler, tekrar kilo alan ünlüler gündeme geldiği zaman en çok konuşulanlardan birisi Sibel Can. Sibel Can tek bir yöntem yerine hayatının farklı dönemlerinde çeşitli yöntemler denemiştir arkadaşlar ve hepsinde de başarılı olmuştur, kilo vermiştir. Ya ben yıllar önce Sibel Can'ın ananasla zayıfladığını biliyorum ya. Şaşıracaksınız ama ananas diyeti yaparak zayıfladığını biliyorum. Uzun uzun da anlatmıştı bana röportajımızda. Benim programıma konuk olmuştu ve İstanbul Boğazı kenarında çok güzel bir eee mekânda, bir restoranın terasında kendisiyle röportaj yapmıştım. Arka planda gemiler geçiyor boğazda, martılar uçuyor ve biz Sibel Can'la dalgaların vurduğu sahilde eee, koltuklarımızın üzerinde röportaj yapıyoruz ve Sibel Can'a nasıl zayıfladığını sormuştum. Yaptığı ananas rejimini anlatmıştı bana. Tabii bu irade ve doktor kontrolünde yapıyor. İradesi, onun irade gücü
zayıflama arzusu, isteği, ananasın da pek çok, faydası var. Hızlı, yağ yakmada, vücudu hızlandırmada, pek çok, ananasın katkısı var. Bunu, araştırabilirsiniz de ananasın diyet, programını, diyette nasıl uygulanıyor ananas? Sibel Can diyeti olarak da bu daha sonra arama motorlarında yer aldı. Türkiye'de çok konuşulan konulardan biri demiştik. Sibel Can farklı dönemlerinde, hayatın farklı dönemlerinde bu işin profesyonelleriyle çalışıyor, diyet uzmanlarıyla çalışıyor ve mutlaka doktorlara danışıyor arkadaşlar. Doktora danışmadan asla lütfen diyet yapmayın. Tahlilleriniz olmadan önce peşin peşin tahlillerinizi, kan değerlerinize bakılsın. Bir uzman hekim, bir dahiliyeci olabilir ya da başka bir uzman doktor olabilir. Kan değerlerinize bakılsın ve size özel diyet programı yazılsın ama bunlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi okuyacağım size. Sibel Can nasıl zayıflamış? Bugüne kadar kilo verirken kullandığı ve öne çıkan temel yöntemler şunlardır. Kabak detoksu yapmış. Bakın Sibel Can kabak detoksu, bildiğiniz kabak ve sebze ağırlıklı beslenerek ve sebze, ağırlıklı beslenerek. Kabak diyetiyle de çok hızlı sonuç aldığını açıklamış. En çok ses getiren ve hızlı sonuç aldıran, yöntemlerinden biriymiş kabak diyeti. Özellikle detoks dönemlerinde öğle ve akşam yemeklerinde rendelenmiş ve hafifçe sote edilmiş kabak tüketmiştir Sibel Can. Kabağı potasyum ve lif açısından zengin olduğu için tercih etmiş. Yanına yağ yakımını hızlandırması için yoğurt eklemiştir. Bu yöntemi genellikle ödem atmak ve kısa sürede hızlanmak istediği dönemlerde, uygulamıştır. Bir de arkadaşlar Sibel Can'ın, bir dönem uyguladığı bir yöntem de Akdeniz tipi beslenme ve porsiyon kontrolü. Uzun vadeli kilo yönetiminde daha sürdürülebilir bir yöntemdir Akdeniz diyeti. Protein ve sebze dengesi, karbonhidratı, ekmeği, makarnayı, hamur işlerini hayatından tamamen çıkarıyor. Eee, Öğünlerini balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler ve salata üzerine kurmuş Sibel Can ve bol bol yürüyüş yapıyor arkadaşlar. Bol bol yürüyüş yapıyor. Yani günde en az 45 dakika yürümeye gayret ediyor ve tabii ki suyu da çok içiyor. Su çok önemli diyet yaparken arkadaşlar. Geç saatlerde yemek yememek, Sibel Can'ın diyet programı uygularken prensibi ve 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 özellikle saat 19.20'den sonra katı gıda tüketimini sonlandırması, bitki çayları ve ödem attırıcılardan yararlanması. Bu da önemli. Yüzme, yazları, özellikle denizde, kışları da yüzme havuzunda, yüzmeye zaman ayırıyor. Zayıflamak istediği dönemlerde özellikle yağ yakımını destekleyen, açık havada her gün minimum 45 dakika yürüme, bunu söyledim arkadaşlar ve yüzme. Peki ve tekrar şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, mutlaka bir doktor denetiminde zayıflamak gerekiyor. Mesajlarınıza bakayım. Ümran Keleş burada. Ümran Keleş burada moderatörüm. Peki, peki arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Dün de dün de sosyal medyada Afra Saraçoğlu'yla erkek arkadaşı diye bir fotoğraf yer almıştı. Sosyal medyada eee, çok sıklıkla tekrarlandı bu fotoğraf. Tekrar tekrar paylaşıldı ve o fotoğrafın eee 20 metreden bakınca bile anlıyorsunuz yapay zeka ile ortaya çıkarıldığı. Böyle bir
son günlerde Afra Saraçoğlu'nun yeni bir erkekle ilişkisi olduğu iddiasını kanıtlamaya çalışan büyük bir, kitle var ve büyük bir çaba var. Şimdi Madrid'den geldiği söylenen bu fotoğrafların daha yakından çekilmiş olması, daha önden çekilmiş olması, daha gösterilir, onları tanıtır bir şekilde çekilmiş olması gerekmez mi arkadaşlar? Yine kafa karıştırıcı, yine net olmayan, yine muğlak bırakan, yine insanları, tartışmaya götüren, bir paylaşım bu, ve yine bir netice alınamayan bir, şey, eee buraya kadarmış diyor. Bu fotoğraf gerçek Afra Poyraz net pilav ediyor. Ben bilmiyorum artık. Peki. Eee, ben net bir fotoğraf göremedim arkadaşlar. Ben net bir fotoğraf göremedim. Onu hemen söylemem gerekiyor. Şimdi şöyle bir şuraya bir bakayım. Yazan arkadaşlar kesinmiş gibi neden kesinmiş gibi, davranılıyor? Yani olabilir demek başka, kesinmiş gibi davranmak başka. Eee, ya net değil, işte gözükmüyorlar. Tam Afra'ya benzeyen bir insan herkes benzeyebilir. Eee, ama insanlar nedense sürekli olarak Afra'nın bir başkasıyla birlikte olduğunu iddia ediyorlar ama bunu ispat edecek net bir, kanıt sunamıyorlar. Evet, ilişki var, diyen yok, 2 taraftan da ama onlar adına bir koro konuşuyor ve ilişkinin, olduğu kanıt gibi, sunuluyor varsayımlarla. Öyle değil mi arkadaşlar? Dostlar. Peki, şuraya bir daha bir giriyorum arkadaşlar. Bu arada mesajlarınızı fotosu varmış diyorsun ama fotoğrafı nerede? O fotoğrafı ben de gördüm. Arkadan çekilen, Afra Saraçoğlu'na benzeyen kadın fotoğrafı, uzun saçlı kadın fotoğrafı. Öyle 1000 tane insan, İspanya'da şu anda, fotoğraflanabilir yani. Afra Saraçoğlu'nun yüzünü gösteren bir fotoğraf değil ki o. Sence öyle mi? Sen Afra Saraçoğlu'nun olduğunu anladın mı? Yani başkasının olma ihtimali o kadar fazla ki o fotoğraftaki kişinin. İnsanlar niye yalan söylesin diyor. İnsanlar, eee, aylarca yalan söylediler bu konuda. Aylarca yalan söylediler ve çamur üzerine çamur. Peki arkadaşlar, şimdi, yayına beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Kenan İmirzalıoğlu'nun geçtiğimiz programda Afra Saraçoğlu ayrıldı bitti. Yeni dönemde eşiyle oynarsa iyi olur onun için ve eşi için demiştim. Sinem Kobal'la oynaması doğru olabilir. Hatta Halit Ergenç, Bergüzar Korel örneğini vermiştim. Onlar da birlikte karı koca başrolde oynamışlardı bir dizide. Biz burada konuşuyoruz, bizi dinliyorlar, izliyorlar ve sonra çıkıp programlarda Kenan İmirzalıoğlu eşiyle oynayacak diye konuyu anlatıyorlar arkadaşlar. Sinem Kobal'la oynaması, bir başka kadınla oynaması tabii bu yapımcının, yönetmenin takdiridir. Kenan İmirzalıoğlu bunu isteyebilir, ister ya da Sinem Kobal çok ister, eşi çok ister ama sonuçta karar verecek olan yapımcı ve yönetmendir. Ölçüp biçecekler, bakacaklar nasıl etki eder diye. Dolayısıyla Sinem Kobal
ihtimallerden biridir arkadaşlar ama Bergüzar Korel de olabilir, Tuğba Büyüküstün de olabilir, Beren Saat de olabilir. Yani, seçenek çok, seçenek çok ama Afra Saraçoğlu'nun yerini tutar mı? Hiç kimse tutmaz. Bu arada sitem ediyorum yapımcıya, yönetmene. Afra Saraçoğlu'nu öldürdükleri için başka bir son bulamaz mıydınız? Başka türlü o kadını o diziden, Çağla'yı, gönderemez miydiniz? Afra Saraçoğlu'nun öldürülme sahnelerini, birçok hayranı izleyemediğini söylüyorlar. Tanıtımda da olsa izleyemediğini, söylüyorlar. "Ne gerek vardı buna?" diyorlar. Madem, kalem elinizde, senaryo yazmak sizin elinizde, daha uygun bir şekilde Afra Saraçoğlu o diziden gidemez miydi diyorlar. Tabii ki sonuçta oyuncudur. Her türlü rolü, oynayacaktır ama, böyle uygun görmüşler. Afra Saraçoğlu'nu öldürmeye, Çağla karakterini öldürmeye karar vermişler ve bu yüzden, sırf bu yüzden dizinin o bölümünü, son bölümünü izlemeyeceğim diyen onlarca mesaj okudum arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum ve Afra konusunda evet, DM'e gelen mesaj, "Bilal abi Madrid'deki fotoğrafları gördüm, kuyruklu yalan. Niye önden fotoğraf yok?" Yani, inanmayanlar da çok arkadaşlar. İnanmayanlar da çok. Eee, bunu da söylemek lazım. Bunu da söylemek lazım. Peki, mesajlarınıza bakmak istiyorum. Süreyya Diker, "Gerçek aşk, sevgi bu değil, inanmak istemiyorum. Nazara inanırım. Amerika'da yaşayan doktor oğlum, kızım var. Bunları yaşadım. Ben Afra'yı Mert'in hayranıyım." Süreyya Düker benim özel abonem, özel üyem. Süreyya Hanım, eee, Allah nazardan saklasın tabii Afra Saraçoğlu'nu. Eee, yani Afra Saraçoğlu'na, eee böyle bir, ilişkiyle ilgili paylaşımlar yapılması sonuçta Afra Saraçoğlu çıkıp da mutlaka bir şekilde buna cevap vermesi gerekir. Yani şu anda, Türkiye'de herkes, magazinle ilgilenen herkes ve Afra Saraçoğlu'nu seven herkes, Mert Ramazan Demir'i seven herkes, onların dizilerini izleyen herkes bu konuyu konuşuyor ve merak ediyor. Afra'nın da insanlara bir açıklama borcu var. Bu konuda, net bir şey söylemesi lazım Süreyya Hanım, Afra Saraçoğlu'nun. Eee, benim düşüncem böyle. Çünkü insanlar, bu, yorumlarla, bu paylaşımlarla, bu söylentileri körükleyerek, Mert Ramazan Demir'e de Afra Saraçoğlu'na da zarar veriyorlar. Ruksara merhaba, Ruksara. Evet dostlar, beğen yaparsanız mutlu olurum. Beğen yapmayan arkadaşlar ve abone olarak izlerseniz de yine bize katkıda bulunmuş olursunuz. Bir de şuraya bir bakmak istiyorum. Bakın işte ben bu fotoğraflara inanmıyorum. Afram birlikte, Afra Saraçoğlu Demir, Mert Ramazan Demir. Onlar hem Allah katında hem bizim gönlümüzde birlikteler. Peki, böyle bir mesaj, inanmadığını söyleyen, pardon, pardon, Afra Saraçoğlu gayet aklı başında, ne yapması gerektiğini bilen bir insan çıkıp bu konuda fikrini söyleyecektir. Afra Saraçoğlu'na şu anda, bu paylaşımların, bu yorumların zararı dokunuyor. Afra Saraçoğlu, mutlaka çıkıp konuşacaktır diye ve, Mustafa Ağa'da
içinde bir yorum var. Mustafa A da, eğer böyle bir şey varsa, Madrid'de eğer Afra Saraçoğlu Madrid'deyse havalimanında dönüşte mutlaka mikrofon uzatacaktır Afra Saraçoğlu'na ve yanındaki kişiye diye, böyle bir, şey de var, DM mesajı da var arkadaşlar. Evet. Bunu da söylemek gerekiyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in, birlikteliğin devam ettiğini iddia eden, konuşan, söyleyen o kadar çok inanan insan var ki bunlar Afram'ı yıkamaz bu söylentiler diye yazanlar da var ve bunun bir PR ilişkisi, bunun bir PR, bu gerçek olmayan görüntülerin bir PR çalışması olabileceğini yazan da var. Ya ben Afra Saraçoğlu'nun böyle bir PR'a ihtiyacı olduğunu asla düşünmüyorum arkadaşlar. Neyin PR'ı? Yani yapımcı da Afra'nın PR'ını yapamaz. Zaten Afra'nın o yapımla, yapımcıyla şu anda dizisinde olmadığı için bir ilişkisi yok. O PR söylentileri boş arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ancak o yanındaki kişi, ismini de söylemek istemiyorum artık. Çünkü sizler özellikle beni uyardınız. Dediniz ki Bilal abi o adamın ismini söyleyip durma. Söyledikçe adam tanınıyor. Seni milyonlar takip ediyor. Söyledikçe adam tanınıyor dediniz. Haklısınız. Eee, yani durup dururken insanları meşhur etmeye, magazin ünlüsü yapmaya gerek yok. Afra Saraçoğlu'nun isminin etrafında zaten kim olsa, isminin yanında kim olsa meşhur olur, öne çıkar. Peki, şimdi mesajlarınıza tekrar bir bakıyorum. Evet. Aslında, Madrid'de, eee, bu görüntülerin Madrid'den geldiğini ve Afra Saraçoğlu olup olmadığını o kişilerin anlamak, kolay. Yani bunu gören, bunu paylaşımları gören, ve bu tartışmaları gören, o fotoğrafları çeken insanlar tekrar gidip yeni fotoğraflar çekerlerse onlara ulaşabilirler eğer böyle bir şey doğruysa. Tekrar gidip doğru dürüst bir fotoğraflar çekerlerse bu tartışmaları da o anlamda sonlandırırlar. Ancak böyle bir şey, olduğunu da pek zannetmiyorum. Çünkü somut bir şey yok ortada, somut bir şey gelmedi. Afra Saraçoğlu'yla yanındaki olduğu söylenen o şahsın somut, eee, bir bilgisi, bir kanıtı ulaşmadı bize. Dolayısıyla söyleyemiyoruz. Aleykümselam, aleykümselam. Arkadan, resmi paylaşan kız Afra demiş diyor. Her şeyi söyleyebilir, her şeyi söyleyebilir. Afra'nın seçimi yanlış. O kişi hiç yakışmadı. Çok üzüldüm diyor Ruksara. Afra'nın seçimi doğru değil diyor Ruksara. Bilal abi sen de inanıyorsun içten içe diyor Ay Yıldız. Kanıt olmadan inandığımı söyleyemem arkadaşlar. Kanıt lazım. Kanıt olmadan, ispatı olmadan inandığımı söyleyemem. Çünkü bizim gazetecilikte birinci prensibimiz bir konuyu ispat etmek, öyle değil mi? Yoksa sizler bize niye inanasınız, niye bizi takip edesiniz? Onur da Akçay'da olduğunu söylüyordu en son yayında. Afra Saraçoğlu'nun Akçay'da annesinin evinde olduğunu söylüyordu arkadaşlar. Nedret bence yok diyor. Eee, tekrardan arkadaşlar bir saniye. Şurada bir ayrıntı var mı diye bakmak istiyorum. Bir dakikanızı rica ediyorum tekrar. Evet. Bu arada sizler mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bakıyorum, tekrar bakıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadan çekebildik diye bu Madrid'den gelen fotoğraflarda, eee, Afra Saraçoğlu olduğunu gösteren hiçbir, eee, geçerli geçerli bir detay yok. Yani bu Afra Saraçoğlu'dur. Afra Saraçoğlu'nun saç taraması böyle atıyorum. Afra Saraçoğlu'nun
İşte, yüzünün o detayı şöyle filan diyebileceğiniz hiçbir ayrıntı yok. Yani, Mert Ramazan Demir'in Londra'daki geçen sene tenis karşılamalarından gelen, fotoğrafları bile çok daha, seçiliyordu, çok daha netti. Paris'ten gelen fotoğraflar, Londra'dan gelen fotoğraflar çok daha temizdi. Burada büyütülmüş mesela şimdi önümde, Afra Saraçoğlu mu değil mi acaba diye başlık atmış insanlar. Büyütmüşler fotoğrafları ama Afra Saraçoğlu'nun olduğunu gösteren, ispat eden bir, detay değil arkadaşlar. Bir detay değil. Yani bu kadar bu konu, tartışılırken mesela en son dünden beri, Ece Erken'in açıklamasından beri bu kadar bu konu tartışılırken, neden, Afra Saraçoğlu'nun da fanı anladığım kadarıyla bu fotoğrafları çektiyse tabii, yollayan kişi çektiyse tabii, bunun da altını çiziyorum. Neden yanına koşup da bir yandan da bir fotoğraf çekmezsin ki? 4 kere basmışsın deklanşöre. Çok daha fazla basmış olman gerekir ki bu 4 kareyi yolladın. Neden bir de yandan çekmedin diye insan soruyor, yani insan sorar ki insanların varsayımları ve dedikoduları gerçek gibi nasıl ele aldıklarına bak. Ne kadar aptalca, kaynaktan doğrudan bir doğrulama olmadıkça bunu kesinlik gibi davranmak tamamen iftiradan başka bir şey değil diyor. Asteria isimli, Twitter hesabı, o fotoğrafın altına. Yani, yalancı, eee, bunu kim çektiyse yalancı diyor. Kafa karıştırmaktan başka bir şey yapmıyor diyor. Bir başka yorumda da yani bu konuda insanlar hakikaten, eee, kimseye yedirtmeyiz kızımızı, ne peşindesiniz yine reziller. Eee, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in arasına bu saçmalıkları sokamazsınız, sokmamalısınız diye böyle bir aframcının da bir yorumu var. Magazin haberi yapacağım diye, saçmalıyorsunuz. Neden bu fotoğrafın önden çekilmediğini yazar mısın lütfen Gossip diye, eee, ona da bir gönderme yapmışlar. Yayınlayana da bir gönderme yapmışlar arkadaşlar. Yani bu konuda bir açıklama gelirse ve bir kanıt, yani Afra Saraçoğlu'ndan bir açıklama gelirse ve kanıt olarak da, daha seçici, daha önden, daha görünür, daha Afra olduğunu belirten bir fotoğraf gelirse, insanların, Afra Saraçoğlu'nun böyle bir, eee, birlikteliği olduğuna, eee inanması mümkün olabilir. Onun dışında arkadaşlar, kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramayan fotoğraflar. Kanıt, objektif olmalı, kanıt net olmalı, kanıt insanları inandırıcı olmalı. Yoksa, her türlü yalana açık olur. Bunu da söyleyeyim. Peki dostlar, tam, yayını açmışken sizlerle magazin konularını konuşurken böyle bir, gündem önümüze geldi. Tam o sırada Madrid'den geldiği söylenen bu fotoğraflar düştü. Dolayısıyla elimde pek çok başka konuşacak haber vardı ama onları erteledim. Onları daha sonra başka bir zaman konuşuruz elbette. Günün en önemli magazin gelişmesi olarak, doğru ya da değil bu fotoğrafların yayınlanması, öne çıktı. Dolayısıyla bu fotoğrafları konuşuyoruz. Sizlerin de yorumlarınızı tekrar şöyle bir göz atmak, okumak istiyorum. "Keşke mucize olsa." Tunzale, Afra ve Mert'le, birlikte dedi, çıktı yukarıya. "Sonra ben de seni çok özledim." Peki, eee, abi de konduramıyor, "Afra'ya Mert olsaydı demediğini bırakmaz." Bilal abi de konduramıyor, "Afra'ya Mert olsaydı demediğini bırakmazdı." Poyraz Osmanoğlu'nun kuzeni diyor ki, "Öyle bir şey yok." Ruksara yazıyor,
Poyraz, Yosmoğlu'nun kuzeni öyle bir şey yok dedi diyor. Mert etrafa demek değişiyor. Yüzde hatta yaptı olabilir. Saklıyor gibi. Anlamadım. Onur Bey'le konuşun diyor. Eee, Nedret. Dudu selam, aleykümselam. Afra ne afraymış diyorlar. Peki arkadaşlar, beğen yaparsanız mutlu oluruz ve abone olarak izlerseniz bizleri daha çok mutlu oluruz. Eee, Eğer bu konuda bir gelişme olursa saat kaç olursa olsun canlı yayın açacağım arkadaşlar. Gözünüz kulağınız, bende olsun her zaman. Saat kaç olursa olsun bu konuda bir gelişme olursa canlı yayın açacağım. Madrid'de birkaç tanıdığım arkadaşım var. Onlarla da temas kuracağım. Ve yarın da, Arzu Altıntaş'la yayın yapacağız. Yarınki yayından önce de pek çok şey belli olmuş olabilir. Eee, Eğer öyle bir gelişme olursa tekrar söylüyorum, canlı yayın açacağım yine. En geç, düşük ihtimalle de Arzu Altıntaş'la yayınımızda bu konuyu masaya yatıracağız yarın saat 18'de. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Montaj diyor Ay Yıldız. Afra döner ülkeye, Mustafa yakalar zaten diyor. Montaj diyor. Bir de geçen yaz yaşamıştık bu durumu diyor. Bu 2 oldu artık kaldıramıyorum diyor. Bir arkadaş ismini göremedim. İnşallah iyi haber. Melahat Onur Bey'e sorun diyor. Onur'la konuşuyoruz zaten. Onur da ihtimal vermiyor. Arkadaşları da vardır kesin Afra'nın diyor Nedret. Tatilde ise ne zaman döner diyor bir arkadaşımız Elif Nur. Mizgincim nasılsın iyi misin diye Banu nasılsın iyi misin Banu Kabaş. Banucuğum iyiyim sağ ol diyor Mizgin peki. Eee Sağ ol Kadir, iyiyim. Seni sormalı. Kadir Kalafat 26. Dostlar iyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Kendinize lütfen çok iyi bakın olur mu? Yorumlarda buluşalım. YouTube videosunun altına yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar söylüyorum. Bir gelişme olursa canlı yayın açacağım. Eee, Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler hepinize. Görüşmek üzere.